Akvaryum kültüründen sevgiler, saygılar, zevkli hobiler. Bugün sizlere hobicilerin başlangıç balığı olan Japon balıklarının beslenmesi, büyütülmesi ve üretilmesinden bahsedeceğim. Dünyada goldfish yani altın balık olarak da bilinmektedirler. Üzülerek söylemek istiyorum ki ülkemizde yanlış beslenmesinden dolayı en çok öldürülen türler arasındadır. Gelin şimdi ideal olarak bu güzel balıkları nasıl besleyeceğimizi konuşalım. Haydi başlayalım. Japon balıkları diğer balıklara karşı gayet barışçıldır. Bu sayede akvaryumlarda başka türlerle uyum içerisinde yaşayabilirler. Ancak kendinden çok küçük ya da büyük balıklarla beslemenizi tavsiye etmem. Kendinden küçük balıklara yeme girişiminde bulunabilirler. Büyük balıklar ise Japon balıklarımızın kuyruklarını tırtıklamayı severler. Bu sebeplerden dolayı mümkün olduğunca uyumlu türlerle ya da tek tür olarak beslemelisiniz. Zaten Japon balıklarının pek çok türü olması sebebiyle kendi içinde karma bir akvaryum oluşturulması da görsel anlamda sizin için bir şölen olacaktır. Japon balıkları uygun şartlarda beslendiği takdirde yaklaşık 20-25 yıl yaşayabilirler. Peki ama bu kadar uzun yaşayan bu türü bizler evlerimizde neden kısa sürede öldürüyoruz? Öncelikle şunu belirterek başlamak istiyorum. Bu kanalda sizlere her zaman tekrarladığım konu şuydu. Hangi tür beslersek besleyelim mutlaka uygun şartlarda beslemeliyiz. Buradaki uygun şartlardan kastım uygun boyutta akvaryum, uygun sıcaklık, iyi bir filtrasyon ve türe uygun beslenme. Hobiye başlarken yaptığımız ilk hata bir fanusta balık beslemeye başlamak. Şunu net ifade etmek istiyorum. Maalesef fanusta balık beslenmez. Fanusta beslediğimiz balıkların kısa sürede ölmelerinin sebebini size kısaca açmak istiyorum. Azot döngüsü videomda sizlere akvaryumda yaşayan bir sistem olan azot döngüsünden ve yararlı bakterilerden bahsetmiştim. Bizler balıklarımızın sağlığını bu yararlı bakteriler sayesinde korumuş oluruz. Çünkü bu yararlı bakteriler balık dışkılarından ve yenmeyen yemlerden dolayı ortaya çıkan amonyağı önce nitrite sonra nitrata çevirirler. Fanusta bu yararlı bakteriler çoğalmazsa ortamda oluşan amonyak balıklarınız için çok tehlikelidir. Eğer sizler bir fanusta Japon balığı ya da farklı bir balık beslerseniz bu yararlı bakteriler yeteri kadar çoğalamayacaktır. Çünkü bakteriler en çok filtre sistemlerinde çoğalırlar. Ayrıca suyun içerisinde de bakteriler serbest halde dolaşırlar. Ancak hobiciler burada da bir diğer hatayı yani fanustaki suyun tamamını değiştirerek balıkların yaşamasına maalesef fırsat vermezler. Fanustaki suyun tamamının değiştirilmesi zaten az olan bir bakteri sayısını sıfırlar ve balıklarınız savunmasız kalırlar. Bir süre sonra da balıklarınız hastalanır ve ölürler. Japon balıkları için ideal akvaryum her balık için 10 litre su olacak şekilde seçilmelidir. İster elinizdeki akvaryuma balık alırken, isterse de beğendiğiniz balıklara uygun akvaryum seçerken bu kritere dikkat etmelisiniz. Balık sayınıza uygun olmayan bir akvaryum tercih edilmemelidir. Akvaryumda kumu ağızlarına alıp atmayı çok severler. Bu sebeple kum seçimi yaparken ince taneli kumlar seçilmeli ve kumların keskin uçlu olmamasına, yuvarlak kenarlı olmalarına dikkat edilmelidir. Suyun sıcaklığının 20 ile 24 arasında olması yeterlidir. Evlerin ideal sıcaklığının 22 olduğunu düşünürsek ev ortamında rahatlıkla ısıtıcı kullanmadan bakılabilirler. Bu sebeple de sizlere ısıtma maliyeti çıkartmazlar. Su değişimleri haftalık olarak %20 civarında yapılmalıdır. Ancak suyu değiştirirken klordan arındırılmış su kullanmaya dikkat edilmelidir. Akvaryuma eklenecek suyu 3-4 gün bir depo ya da damacanada dinlendirmeli, imkan varsa içerisine su düzenleyici ve hava taşı atılmalıdır. Su değişimi ve suyun hazırlanmasına ilişkin detaylı bir video hazırlamıştım. Onu da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Japon balığı akvaryumlarında dekor sade olmalıdır. Yine her akvaryumda olması gerektiği gibi keskin yüzeyli ve sivri yapıda taş ve dekorların kullanılmasından kaçınılmalıdır. Biraz önce de söylediğim gibi küçük taneli yuvarlak yapıda kum tercih edilmelidir. Akvaryumda canlı bitki bulundurulabilir. Hem doğal bir görüntü için hem de suda oluşacak nitratın uzaklaştırılması için bitkiyi tavsiye ederim. Ancak bitkinin kalın yapraklı olmasına da dikkat edilmelidir. İnce yapraklı bitkileri Japon balıklarınız yiyecektir. Bu sebeple anubias tarzı bitkiler tercih edilmelidir. Japon balıkları sürekli besleme dürtüsü içinde olmaları sebebiyle kumu sürekli ağızlarına alıp atarlar ve bu sırada bitki köklerini dışarı çıkarırlar. Bu nedenle Japon balığı akvaryumlarında sağlıklı bir bitki habitatı oluşturmak gerçekten zordur.
Japon balığı akvaryumların ışıklandırmanın güçlü olmasından kaçınılmalıdır. Aşırı ışığı sevmezler. Dengeli ve yeterli bir aydınlatma uygun olacaktır. Akşam belli bir saatte ışıkların kapatılması, onların da dinlenmeye geçmesine fırsat tanıyacaktır. Japon balıkları genel olarak hem etçil hem otçul bir diyete sahiptirler. Bu sebeple yemleme yaparken her iki şekilde de beslenebilirler. Haftada bir kez bezelye, ıspanak gibi sebzeler haşlayarak ve ufak parçaları bölerek Japon balıklarınıza verebilirsiniz. Japon balıklarında mide bulunmaz. Buna bağlı olarak doyumsuzdurlar. Onlara ne kadar yem atarsanız atın yiyeceklerdir. Aşırı yem atılması durumunda ise hepsini yiyip öleceklerdir. Bu sebeple fazla yemlemeden kaçınılmalıdır. 1-2 dakika içerisinde tüketebilecekleri miktarda günde 2 kez yem verilmelidir. Ayrıca verilen bu yemlerin çok ince toz halinde olmamasına dikkat edilmelidir. Piyasada Japon balıklar için üretilmiş yemler bulunmakla birlikte pek çok yemi severek tüketirler. Verilen yemlerin kaliteli ve taze olmasına dikkat edilmelidir. Haftada bir kez canlı yemle diyetlerinin çeşitlendirilmesini tavsiye ederim. Japon balığı akvaryumlarında filtrasyon iyi olmalıdır. Aslında tüm balıklar için bu geçerlidir. Akvaryum hacmine uygun bir filtre seçimi yapılmalı ve bu sistemin düzenli olarak bakımlarının yapılması gereklidir. Biraz önce de belirttiğim gibi bizler yararlı bakteri kültürünü ne kadar iyi oluşturabilirsek balıklarımızın sağlığını da o denli güçlü kılarız. Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer durum filtrasyonun akvaryumda güçlü akıntı oluşturmamasıdır. Dip bölgesi balıkları olmalar sebebiyle akıntı üst yüzeyde olmalı, dipte fazla akıntı olmamalıdır. Akıntıya bağlı olarak Japon balıklarınız yorulabilir ve sonrasında hastalanabilir. Buna dikkat edilmelidir. Filtrasyon için benim tavsiyem akvaryum hacminize uygun bir dış filtre kullanmanızdır. Dış filtrenin içinde kullandığınız malzemeler akvaryumdaki bakteri oluşumunu hızlandırarak akvaryum suyunuzun balıklarınız için hazır hale gelmesini sağlayacaktır. Japon balıklarında cinsiyet ayrımı yapmak oldukça güçtür. Sadece üreme zamanlarında erkeklerin solungaçlarında kabarcık benzeri yapılar oluşmaktadır. Uygun şartlar sağlandığında balıklarınız sağlıklıysa ve yeterli erişkinliğe geldilerse yavru almak mümkündür. Ancak ev ortamında üretmek oldukça zordur. Bir dişi yüzlerce yumurta dökebilmektedir. Bu yumurtalar akvaryum tabanına yayılırlar. Üreticiler ise sağım şeklinde yumurtaları alarak ayrı bir akvaryumda yumurtaları çıkarmaktadırlar. Su koşullarına bağlı olarak bir hafta içerisinde yavrular yumurtadan çıkar. Sonrasında ise bebek Japon balıkları protein ağırlıklı olarak diyetlerine uygun şekilde beslenmelidirler. Peki Japon balığı alırken nelere dikkat edilmelidir? Japon balıkları ülkemizde hemen hemen tüm pet shoplarda bulunmaktadır. Genellikle hobicilerin ilk tercihi olmaları sebebiyle bulmak kolaydır. Ancak ileride kötü sonuçlarla karşılaşmamak için sağlıklı balıklar alınmalı ve uygun şartlarda sağlıklı bir şekilde beslenmelidir. Alacağımız balıklar öncelikle akvaryum boyutumuza uygun sayıda olmalıdır. Akvaryum boyutumuza göre çok sayıda balık alıp onları tıkış tıkış doldurmamalıyız. Balıkları seçerken hareketli balıklar olmalarına dikkat edilmelidir. Çok durgun ve sakin görünen balıklar hasta olabilir. Kuyrukları düzgün ve sağlam olmalı, kuyruklarında yırtık olmamalı, üzerindeki pullar dökülmemiş olmalıdır. Çünkü kopuk olan pul yerlerinden kolayca hastalık kapabilirler. Balıkların hareketleri canlı olmalı fakat yüzerken etrafa çarpar şekilde davranmamalıdır. Bir diğer önemli durum ise balık alacağınız akvaryumda diğer balıkların da sağlıklı olmasına dikkat edilmelidir. Çünkü sağlıksız bir akvaryumdan alınan balıklar sizin akvaryumunuza da hastalık taşıyabilir. Bu sebeple içerisinde ölü ya da hasta balık olan bir akvaryumdan kesinlikle balık alınmamalıdır. Aldığınız balıkları akvaryuma koymadan önce aşılama dediğimiz yöntem uygulanmalı. Aldığınız akvaryum suyu kesinlikle kendi akvaryumunuza eklenmemelidir. Evet sevgili dostlar, bugün yine sizlere genelde evlerimize konuk olan ilk canlı hayvanlardan biri olan Japon balıklarının beslenmesi, yaşam koşulları ve ideal akvaryum şartlarına ilişkin bilgiler verdim. Bu güzel canlıları mümkün olduğunca uygun ortamlarda beslemek için hepimiz çaba göstermeliyiz. Daha fazla okuyarak ve daha fazla araştırarak ülkemizdeki Japon balıklarının yaşam sürelerini uzatabiliriz. Umarım bu video faydalı olmuştur. Sormak istediğiniz bir şey olursa yine aşağıya yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olmadıysanız abone olarak ve bildirimleri açarak bizlere destek olmanız kanalımızın gelişimi için çok önemli. Akvaryum kültüründen herkese sevgiler, saygılar, zevkli hobiler.